Thoth'un Kitabı 2. Bölüm. Thoth'un kitabının sunduğu tek şey büyü değildi. Aynı zamanda kayıp ve unutulmuş eski uygarlıklar ve insan ırkının gerçek tarihi ve kökenleri hakkında da ayrıntılı bilgiler içeriyordu. Efsaneye göre kitabın içeriğini okuyan kişi paralel gerçeklikler ve bağlı olduğumuz çok sayıda boyut ve enerji hakkında bilgi sahibi olacaktı. Thoth'un kitabındaki geçitli araçlara baktığınızda ruhunuzun kodlarını anlayacak ve bilincinizi sağlanan geçitlerde ana hatlarıyla belirlenen çeşitli boyutlara yönlendirecektir. Bilincinize evrimleşmek için ihtiyaç duyduğu çok arzu edilen boyutlara erişim sağlayacaktır. Ruh evrimi kitap okumaktan, meditasyon yapmaktan ve doğru beslenmekten daha fazlasıdır. Bilincinizi daha yüksek ve daha yüksek hallere yerleştirmenin koordineli uygulamasını içerir ve sonuçta onu artık daha düşük boyutlarda enkarne olamayacağı noktaya yükseltir. Thoth'un kitabı size bunu yapmanız için bir şans verir. Thoth'un kitabının şu an nerede olduğunu ya da gerçek olup olmadığını kimse bilmiyor. Ancak Ptolemaik Mısır döneminde bile anlatılan eski bir efsane var. Efsane, kitabın başlangıçta Koptos yakınlarındaki Nil'in dibinde saklandığını, bir dizi gümüş ve altın kutunun içinde kilitli olduğunu ve yılanlar tarafından korunduğunu öne sürüyor. Firavun'un oğlu, cesur Mısır prensi Neferkapta kitabı kurtarmaya karar verdi. Yılanlarla savaştı ve onu geri almayı başardı. Ancak Thoth'tan yaptığı hırsızlığın cezası olarak karısı Ahver ve oğlu Merab öldü. Neferkapta sonunda intihar etti ve kitapla birlikte gömüldüğü ve mezarının sonsuza dek mühürlendiği söylendi. Kitabın gerçek olup olmadığından emin olamayız. Ancak insanlar bugüne kadar onu aramaktan asla vazgeçmedi. Aslında Orta Çağ boyunca Thoth'un kitabının sırlarını arayanlara yönelik sert zulümler vardı. Özellikle İspanyol Engizisyonu çok acımasızdı. 15. ve 16. yüzyıllarda İspanya'da faaliyet gösteren bir dini mahkeme ve yargı sistemi olarak bilinir. Sadece Thoth'un kitabından bahsetmek yeterliydi ve bunu acımasız bir hüküm takip ederdi. Onu bulmaya çalışan pek çok kişi acımasızca idam edildi. Thoth'un kitabı bu dünyada binlerce yıldır kayıptır. Ancak bir gün onu bulursak belki de daha yüksek, daha evrimleşmiş varlıklara dönüşmemize yardımcı olabilir. İnsanlık tarihine nüfuz eden ve birçoğu hakkında bu kanalda konuştuğumuz tüm gizemli eserler ve antik efsaneler arasında Mısır firavunlarını, tanınmış filozofları ve tüm zamanların en büyük bilimsel zihinlerinden bazılarını birbirine bağlayan biri belki de diğerlerinin üzerinde öne çıkıyor. Buna Zümrüt Tablet deniyor ve binlerce yıldır evren hakkında gizli bilgilerin, sihirli güçlerin ve hatta efsanevi kayıp şehir Atlantis'in bir kaydı olarak biliniyor. Thoth'un en büyük sırları bir insanın varoluşunu değiştirmenin ve evrenle bir olmanın sırlarını kaydettiği yer olduğu söylenirdi. Mısır uygarlığının en eski günlerinde Zümrüt Tablet ve Thoth'un diğer eserlerinin kadim bir rahiplik tarafından saklandığı ve yalnızca en üst düzey inisiyelerin erişimine açık olduğu söylenirdi. Zaman geçtikçe bu eserlere ne olduğu belirsizdir. Bazıları yeni hanedanlar ortaya çıktıkça ve Mısır Firavun dönemine geçtikçe eski rahiplerin otoritelerini kaybettiğini ve Mısır'dan sürüldüklerini, Thoth'un eserlerini de beraberinde götürdüklerini ve bu bilgilerin bugüne kadar gizli bir yerde korunmaya devam ettiğini söyler. Bazıları ise Thoth'un dünyayı terk ettiğinde eserini de hiçbir insan bulamasın diye sakladığını ve geri döndüğünde sadece kendisinin onları geri alabileceğini söyler. Diğerleri ise basitçe değişen Mısır'ın bilginin sonsuza dek kaybolduğu anlamına geldiğini düşünmüştür. Her halükarda Mısır Firavun hanedanlıkları boyunca ilerlemeye başladığında Thoth'un eserleri arka planda bir yerde uzak bir geçmişten gelen, gitmiş ama unutulmamış bir hikaye olarak duruyordu. Ta ki M.Ö. 14. yüzyılın ortalarında iktidara gelen Akhenaton adında bir firavun ortaya çıkana kadar. Diğer adı Amenhotep olan firavun, Thoth'un hikayesini çok iyi biliyordu ve iktidara gelir gelmez hemen kayıp eserleri aramaya koyuldu. Efsaneye göre Zümrüt Tablet de dahil olmak üzere onları bulmayı başardı.
ve öğrendikleri hayatını, saltanatını ve Mısır'ı tamamen değiştirdi. Hemen Mısır rahipliğine ve onların tanrı ve tanrıçalarına meydan okumaya başladı ve güneşi tek şey, tüm yaratılışın ve gücün kaynağı olarak sunan yeni bir tek tanrılı din kurdu. Burada Amenhotep olan adını tek şeye hizmet eden anlamına gelen Akhenaton olarak değiştirdi. Akhenaton olarak Mısır kültürünü tersine çevirdi. Rahipliğin uzun süredir devam eden ritüellerini reddetti ve bunun yerine doğal kozmik yasaya uygun olarak gerçekte yaşama kavramını teşvik etti. Mısır geleneğinde kadınların statüsünü yükseltti ve hatta geleneksel başkent Teb'i terk ederek Akhetaten olarak bilinen yeni bir başkent kurdu. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde bu dramatik değişiklikler mevcut güç yapısını kızdırdı ve 17 yıllık yönetimden sonra Akhenaton gizemli bir şekilde ortadan kayboldu ve yaygın olarak rahipler tarafından hasta uğradığı düşünüldü. Kalıntıları hiçbir zaman bulunamadı. Bazı inanışlara göre Akhenaton Hazreti İbrahim'in ta kendisiydi. Ortadan kaybolmasının ardından yeni firavun, rahiplerin de desteğiyle işleri eski haline getirmek için derhal harekete geçti ve Akhenaton'un başkentine ve yeni yönetimine dair tüm kayıtları yok etti. Akhenaton'un tüm izlerini ortadan kaldırmaya çalışan güçler yüzünden Toğut'un eserleri bir kez daha kayboldu. Toğut'un eserleri yine kaybolsa da hikaye kaybolmadı. Aslında kendisini bölgedeki ve bilinen dünyadaki sayısız başka geleneğin içine örmeye başladı. Örneğin İsrailliler Mısır'daki esaretleri sırasında Toğut'un hikayesinden haberdar oldular ve bunu kendi dini inançlarına dahil ettiler. Bazı dini kültler Toğut'un aslında Adem ve Havva'nın 3. oğlu olan İncil'deki Set olduğunu ve insanoğluna cennet bahçesindeki ebeveynlerinin günahlarından nasıl kurtulacağını göstermek için Zümrüt tableti yazdığını iddia etmeye başladı. Bu düşünceye göre bazıları tabletin nesiller boyunca Nuh'a ulaştığına, onun da tableti gemisine aldığına ve büyük tufandan sonra bir mağaraya sakladığına inanırken, diğerleri tabletin Musa'nın kızı Meryem'e verildiğinde ve onun da tableti efsanevi Ait sandığına yerleştirdiğinde ısrar etmiştir. Başka bir yerde diğer dini kültler Toğut'un Set değil, Nuh'un İncil'deki büyük babası ve gizemli Enok kitabının yazarı Enok olduğunu iddia etmiştir. Bu kitaba göre Enok, tanrılar ve insanlar arasındaki bir elçiydi ve efsanevi Toğut ile açık bir şekilde örtüşüyordu. Ne olursa olsun efsane büyüdükçe ve yayıldıkça Toğut'un kayıp eserinden ve efsanevi Zümrüt tabletinden hala bir iz yoktu. Ta ki M.Ö. 4. yüzyılda insanlık tarihinin en büyük fatihlerinden biri Mısır'a gelene kadar. M.Ö. 332'de Mısır'ı büyüyen Yunan İmparatorluğu'na katan ve kendisini Firavun ilan eden İskender, Zümrüt tabletin bir insanı Tanrı'ya dönüştürecek sırları içerdiğine inanarak Toğut'un kayıp eserini bulmayı takıntı haline getirdi. Zümrüt tabletin korunduğuna inanılan Toğut'un mezarının tam yerini keşfeden İskender, derhal Libya çölü boyunca Siva'ya doğru bir yolculuğa çıktı. İskender, Zümrüt tableti bu tapınakta ele geçirdi. Tableti ve beraberindeki parşömenleri alarak Heliopis'e gider ve parşömenleri buranın saygın arşivine bırakır. Daha sonra İskender, gelişmekte olan İskenderiye şehrinin sınırlarını belirleme görevini üstlendi. Bu şehir çok geçmeden değerli metinleri barındırmak ve titizlikle incelemek amacıyla kurulan büyük bir kütüphaneye ev sahipliği yapacaktı. Elbette İskender, Mısır'da sonsuza kadar kalmadı. M.Ö. 327'de Hindistan'daki fetihlerine devam etmek üzere yola devam etti. Seferinden döndükten sonra İskender gizemli bir şekilde öldü ve ölüm nedeni bugüne kadar bilinmemektedir. Firavun, Akhenaton ve eşi Nefertiti'nin mezarı gibi İskender'in mezarı da hiçbir zaman keşfedilemedi. Peki Toğut'un eserine ve Zümrüt tablete ne oldu? İskender'in mezarında mı saklamışlardı? Yoksa bizim onları keşfetmemizi bekleyen başka bir yere mi yerleştirmişlerdi? Bu eserler nereye kaybolursa kaybolsun, İskender'in ölümünden sonra kaybolmayan şey Yunanlıların Toğut'a olan ilgisiydi. Aslında
Yunanlılar Thoth'u o kadar efsanevi görmeye başladılar ki onu kendi tanrılar panteonlarına dahil ettiler ve mevcut tanrı Hermes ile eşitlediler. Thoth ve Hermes'in bir ve aynı olması Yunanlılar için anlamlıydı. Her ikisinin de tanrıların habercileri ve öğrenmenin destekçileri, yazının ve kelimelerin koruyucuları olduğu söylenirdi. Böylece Thoth ve Hermes'e bir olarak tapılmaya başlandı. Hatta Yunanlılar Thoth tapınağının bulunduğu Mısır şehri Kemenu'yu Hermespolis yani Hermes'in şehri olarak yeniden adlandıracak kadar ileri gittiler. Yüzyıllar geçtikçe Yunanlılar yavaş yavaş güç kaybettiler ve yerlerini Roma İmparatorluğu aldı. Bu olayla birlikte Romalılar Thoth efsanesini ve onun Hermes'le örtüşmesini daha da ileri götürmeye başladılar. Önemli Romalı düşünürler Thoth'un belki de bir tanrı değil de geçmişin derinliklerinde bir zamanlar Mısır panteonunda bir tanrı olacak kadar bilgeliğe sahip bir insan, bir peygamber olup olmadığını merak etmeye başladılar. Birçokları bunun böyle olduğuna inanmış, hatta peygamberlere bir isim bile vermişlerdi. Hermes Trismegistus. 3 kez en büyük anlamına gelen onursal Trismegistus, bu adamı Tanrı Hermes'ten ayırmak için eklenmişti. Yıllar geçtikçe Hermes Trismegistus efsanesi büyüdü. Bazıları onun Musa'nın çağdaşı olduğunu iddia etmeye başlarken, diğerleri onun felsefesinin babası olduğuna, çalışmalarının Platon ve Pisagor gibi düşünürleri etkilediğine inandı. Zamanla Hermes Trismegistus'un ilahi ve insani dünya arasında gezinen bir peygamber olduğu, geçmişte bir zamanda ilahi vahiyleri aldığı ve kaydettiği kabul edildi. Tıpkı Thoth'un hikayesinde anlatıldığı gibi Hermes Trismegistus'un bu vahiylerde aldığı tüm bilgileri bir zümrüt tablette dahil olmak üzere bir dizi el yazmasına yazdığına inanılıyordu. Kısa süre içerisinde Roma İmparatorluğu'nda Hermes Trismegistus'a atfedilen yazılar ortaya çıkmaya başladı. Bunlar arasında felsefi ve teolojik konuların yanı sıra simya ve teoloji gibi mistik sanatları da kapsayan ve toplum olarak Hermetika olarak bilinen bir dizi eser yer alıyordu. Hermetika gibi eserlerin gerçekten Hermes Trismegistus adında kadim bir yazara ait olup olmadığı belirsizdi. Büyük İskender ve Firavun Akhenaton tarafından keşfedildiği iddia edilen, uzun süre saklı kalmış ve halk tarafından kabul gördükçe ortaya çıkarılmış eserlerin kopyaları olabilirler miydi? Bazı düşünürler, antik Yunan mitolojisinde bilge Hermes, Mısır mitolojisinde bilgelik tanrısı Thoth olarak bilinen kişinin İslamiyet'te Hazreti İdris olduğu kanaatindedir. Hazreti İdris, dünyaya gönderilen 3. peygamberdir. Aynı zamanda Hazreti Cebrail'in vahiy getirdiği ilk peygamberdir. Onun peygamber olduğu dönemde yeryüzünde fesat ve adaletsizlik çoğaldı. Şeytan birçok insanı yoldan çıkararak zina, hırsızlık ve yalan gibi büyük günahları işlemesine neden oldu. İlk putperestler de Hazreti İdris'in peygamberliğini ilan ettiği dönemde ortaya çıkmıştır. Hazreti İdris, insanlara yalnızca tek bir ilah olduğunu tebliğ etti. Divan şairlerinden Neşati'nin kaleme aldığı Hilye-i Enbiya adlı kitapta Hazreti İdris hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden birçoğu dinimize İsrailiyattan geçmiştir. Hazreti İdris M.Ö. 1400 yılında Babil yakınlarına dünyaya geldi. Kendisine içinde ilahi emirlerin ve yasakların yazılı olduğu 30 sayfa indirildi. Bu sayfalarda Allah'ın bir ve tek olduğu, kainattaki her varlığın Allah tarafından yaratıldığı yazılıdır. Yunan mitolojisindeki Hermes Trismegistus'un yazıları Roma İmparatorluğu'nda popüler hale geldikçe bunlara özel bir ilgi duyan kişi Tianalı Apollonius olarak bilinen bir adamdı. Milattan sonra 5. yüzyılda doğan Apollonius bu yazılarla ilk kez genç bir adamken karşılaşmış ve onlardan o kadar etkilenmiştir ki efsanevi zümrüt tablette dahil olmak üzere halen kayıp olan eserleri aramaya karar vermiştir. Tarihi kayıtlara göre bu arayış onu dağlarda saklı, uzak bir tapınağa getirdi. Orada aradığı cevapların Tiana'daki bir Hermes heykelinin altında bulunduğunu söyleyen bir kâhinle tanıştı. Heykeli bulduğunda
üzerinde ilginç bir yazıt olduğunu fark etti. 3. bölümde görüşmek üzere.